Dinamo Consulting sponsorluğunda düzenlediğimiz Manda TR sohbetlerinden birinde yine birlikteyiz. Bugün M&A üzerine çok sayıda firmaya ve büyük projelere danışmanlık yapmış olan ve aynı zamanda Girişim Yolculuğu kitabının da yazarı benim de sevgili dostum Fatih Kur'an'la birlikteyiz. Fatih hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum sevgili Gülay. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle seni benim de dışımda, izleyicilerin de seni tanımayanların da daha yakından tanıması adına bize kısacık kariyer yolculuğundan bahseder misin? Tabii ki, memnuniyetle. Ben makine mühendisiyim. Mühendislik okudum. Sonrasında işletme ile devam ettim. Öğrenme yolculuğuma. Bir finans yüksek lisansı ekledim. Özellikle sonrasında proje finansmanı ve bu kamu özel işbirlikleri var. O konuda uzmanlaştım. Hani okumanın, öğrenmenin hiç bitmeyen bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Bunun da yaptığım işle de çok bağdaştığını düşünüyorum danışmanlıkla. Biliyorsun ki aynı zamanda bir eğitmen şapkam da var. Finans camiasında başladım iş hayatıma. Bankacılıkla başladım. Sonrasında leasing sektörüne devam ettim. Reel sektörde de çalışma imkanına sahip oldum. Yani farklı farklı şapkalar taktığım bir yolculuğum oldu. 2006'da Dinamo danışmanlığı kurdum. İşte Dinamo Consulting danışmanlık aynı şey. İstanbul'da. Sonra 2016'da Dinamo Kanada'da da şirketleşti. Onun da kurucusuyum. İşte baktığım zaman şu an 2024, 18 senelik bir yolculuk. M&A şu anda bizim en odak noktada olan proje finansmanı ile birlikte aslında bunu konuşuruz. M&A ile proje finansmanının çok iç içe kavramlar olduğu kanaatindeyim. İkisinde de uzun yıllardan beri çalışan bir kişi olarak bunu açıklama şansına da sahip olacağımı düşünüyorum. Kısaca dediğin için burada bırakayım. Senin diğer sorularını alayım. Peki. Finansal danışmanlık, birleşme ve satın alma süreçlerinin omurgasını oluşturur. Doğru finansal modelleme ve stratejik rehberlik bir işlemin başarısını belirleyen en önemli unsurlardandır. Bugün sevgili Fatih Kur'an'la birlikte bu süreçlerdeki kritik noktaları, yeni trendleri ve finansal modelleme araçlarının M&A süreçlerine sağladığı katkıları konuşacağız. İlk soruyla başlamak istiyorum işin temelinden. M&A işlemlerinin tarafları kimlerdir? M&A nedir aslında? Harika. M&A nedir? M&A aslında bu şeyin Mergers and Acquisitions'ın baş harfleri. Hatta bizim oluşum, sen de bu oluşumun içerisindeysen, biraz Türkçesi komik oluyor. İşte Manda diyoruz. Evet. M&A ve Manda ama kalıcı da oluyor. Akılda da kalıcı olması itibariyle de bir hoşluğu da var diye düşünüyorum. Biz Manda'nın sonuna da bir tr eklemiş olduk. mandatr.com diye bir web sitemizde yakın bir zaman içerisinde faaliyette olacak. Şu anda sadece YouTube'dayız ama o web sitesinin hazırlıkları devam ediyor. Bu ne? İşte şirket satın alma ve birleşmeleri diye tabir edebiliriz. Bir tarafta bir alıcı var, bir tarafta bir satıcı var. Konu satışa konu olan unsur, varlık, bir şirket. Bunun tamamı da satılıyor olabilir. Bir kısmı da satılıyor olabilir. İki tane şirket birleşiyor da olabilirler bu arada. Yani özetle bir tarafta bir yatırımcının olduğu, bir tarafta bir satın alınan şirketin olduğu çoğu zaman bir yapıdan bahsediyoruz. İki tane ana taraf var. Tabii bu tarafın etrafında başka taraflar da var. Şöyle ki fonlama yapan bankalar bu yapının içerisinde olabilir. Çok değişik danışmanlar var. İşte finansal danışman var, teknik danışman var, yasal danışmanlar var. İşin içerisinde avukatlar var. Dolayısıyla bu çok taraflı bir oluşum. Ancak hani bir alıcı ve satıcının temel unsurları olduğundan bahsedebiliriz.
Peki M&A işlemleri şirketlerin büyüme ve varlıklarını sürdürme, devam ettirme perspektifleri dahilinde bakıldığında neden kritik bir öneme sahiptir? Ya da şöyle söylemek gerekirse M&A tarafında satış ve alım tarafında yer alan şirketlerin aslında motivasyonları nelerdir diye sormak isterim. Harika, harika. Şöyle ki bunu ikiye ayıralım. Bir alım yapan şirket motivasyonunu ilk önce aslında irdelemeye çalışalım istersen. Alım yapan veya yatırımcının perspektifine bakalım. Sonrasında da yatırıma kolu olan şirketin sahiplerinin motivasyonları neler olabilir? Onu da değerlendirebiliriz. Şimdi şirketlerin büyümelerini kurumsal cephede bakacak olursa ikiye ayırabiliyoruz. Bir organik büyüme var, bir de inorganik büyüme var. Organik büyüme normal şartlar altında sizin faaliyetlerinizi geliştirmek için şirket kaynaklarıyla, mevcut şirket kaynaklarıyla büyüme planları yapmanız ve bunu gerçekleştiriyor olmanız anlamına geliyor. Bu organik bir çaba. Yani burada işin satış ekiplerinin kuvvetlendirilmesi olabilir, pazarlama faaliyetlerinin kuvvetlendirilmesi olabilir. Bunun altyapısında üretim kabiliyetlerinizin geliştirilmesi olabilir. Kendi yağınızda kavrulmak diye aslında hani genel bir tabir yapabilirim. Bir de inorganik dediğimiz işte burada M&A'nin şeyine giriyoruz, alanına giriyoruz. Siz bir şirketi satın alarak pazar payınızı geliştirme yoluna gidiyorsunuz veya bir şirketi satın alarak daha verimli bir hale geliyorsunuz. Ölçek ekonomisi oluşturuyorsunuz. Yine bir şirketi satın alarak bir coğrafyaya girebiliyorsunuz. Genellikle satın alan şirketlere baktığımız zaman ya dikey bazda bir entegrasyon peşinde olduklarını görüyoruz ya da yatay bazda bir entegrasyon içinde olduklarını görüyoruz. Yani ya tedarik zinciri içerisinde kendilerinden önce olan veya sonra geleni satın alma şeklinde bir trend söz konusu oluyor ya da yine kendi alanında ancak daha farklı bir kulvarda yer alan bir şirketin satın alması şeklinde olabiliyor. Mesela bunu bir örnekle izah etmek gerekirse, çok yakın zamanda bizim temas ettiğimiz, biz sadece Türkiye'de de aktif değiliz. Hani bir tarafta bir Hint şirketin olduğu, diğer tarafta bir İspanyol şirketin olduğu, tamamen Türkiye'den bağımsız takip ettiğimiz projeler, işlerde söz konusu olabilir. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi bir sürü başka örnekler de var. Burada mesela biz otomotiv sektörü çok ilgiliyiz. Sen de biliyorsun. Otomotiv yan sanayi bizim odaklandığımız alanlardan bir tanesi. Burada da çok büyük bir değişim var şu anda otomotiv yan sanayinde. Ve çok büyük şirketler bile bu değişime adapte olmazlarsa zaman içerisinde yok olmaya mahkum olduklarını çok net bir şekilde biliyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili stratejileri gecikmeden geliştiriyor olmaları gerekiyor. Dolayısıyla örneğin bir şirket motor aksamı ile ilgili parçalar üretiyorsa, örneğin işte piston üretiyorsa veya işte motorla bağlantılı parçalar diyelim ki üretiyor ama motorların biz biliyoruz ki bu elektrikli motora geçtikten sonra artık kullanımı giderek azalacak ve zaman içerisinde yok olacak. Burada varlığını, mevcudiyetini bunun üzerine inşa etmiş bir otomotiv yan sanayi şirketi varlığını devam ettirmek için farklı alanlarda yine otomotiv yan sanayi ile ilgili olarak yatırım yapmak durumunda ki zaman içerisinde bu geçişten minimum zararla çıkabilsin. Belki de bu kriz ortamını fırsata çevirebilsin. Dolayısıyla böyle bir motivasyonu olabilir bir alım yapacak olan şirketin. Yani çağa ayak uydurmakla ilgili olarak da bir motivasyonu olabilir. Hiç o güne kadar yer almadığı bir alanda yine otomotiv yan sanayi ile ilgili olarak yer alma gayesinde olabilir. Yine tablonun diğer tarafına, hani satıcı tarafa bakacak olursak en çok satış tarafında şirketlerin motivasyon olarak karşımıza çıkan bize devir problemi, succession problem diye geçen, şirketi kuran, büyüten yöneticiler belli bir yaşa geliyorlar. Genellikle 50'lerin sonunda, 60'ların başında
70'lere yaklaşan yaşa geliyorlar ve özellikle üretim şirketleri ise bu üretim şirketlerinde ikinci ve üçüncü nesil devam etmek pek istemiyor. Bu tip şirketlerde yolculuklarına devam etmeyi pek tercih etmiyor. Yer almayı yönetimde istemiyor. Dolayısıyla şirket yönetimleri mecburen belli bir yaşa geldikten sonra bu şirketleri devretmek durumunda kalabiliyorlar. Buna benzer biz çok örnekle karşılaştık. En başta sayabileceğim örneklerden bir tanesi bu. Diğer satın alma ile ilgili olarak motivasyonlardan bir tanesi, daha doğrusu satışla ilgili olarak motivasyonlardan bir tanesi yeni pazarlara girmek, yeni ürün satışla ilgili olarak kanallar yaratmak diye bahsedebilirim. Bunlar çok çeşitlendirilebilir. Yine ölçek ekonomisi yaratmak çok önemli önceliklerden bir tanesi. Yani economies of scale dediğimiz daha büyük hacimlerde üretim yaptığınız zaman bir malı hem daha rahat tedarik edebiliyorsunuz hem daha uygun maliyetlerle tedarik edebiliyorsunuz. Üretim maliyetleriniz de buna uygun olarak birim bazında özellikle düşüyor. Daha rekabetçi olabiliyorsunuz. Bu da önceliklerden bir tanesi. Biraz uzun bir cevap oldu ama. Yok, gayet iyi. Ben de hemen bu anlattıklarından şunu çekerek sormak istiyorum. İki tane taraf var dedik. Alıcı ve satıcı. Ben alıcı tarafıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Alıcı tarafta bir stratejik yatırım var. Bir de finansal yatırımcı var. Stratejik yatırımcı, finansal yatırımcı. Bunların ikisinin arasındaki fark ya da benzerlikler nedir? Niye iki tane farklı bir Harika. yatırımcı kimliği var? Öncelikle biraz evvel bahsettiğim hani dedim ya şirketler genellikle ya dikey bazda yatırım yapmayı tercih ediyorlar ya da yatay bazda yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Şimdi stratejik yatırımcı alım konusu veya ortaklık konusu olan şirketle aynı sektörde veya çok benzer sektörde yer alıp alım konusu olan şirketle bir sinerji yaratmayı hedefleyen ana şirket konumunda. Ve çok daha uzun vadeli bir perspektif dahilinde o yatırım içerisinde yer alıyor. Ya ürün gamını geliştirmeyi hedefliyor, ya yeni bir pazara girmeyi hedefliyor. Böyle bir şey içerisinde, motivasyon içerisinde. Finansal yatırımcı ise bir fon. Bir girişim sermayesi, private equity fondan bahsediyoruz. Ve amacı bir şirketi alıp, büyütüp, geliştirmek ve belli bir dönemin sonunda bu şirketi de tekrar satışa çıkarmak ve genellikle 5 ile 7 senelik bir perspektif içerisinde koyduğu parayı misliyle geri almak. Finansal yatırımcıların en temel amacı girdiği yatırımdan zaman içerisinde bir çıkış yapmak. Öyle söyleyebilirim. Peki, çok teşekkürler katkın ve katılımın için sevgili Fatih Kur'an. Evet, Dinamo Consulting sponsorluğunda yapmış olduğumuz Manda TR sohbetlerinde Dinamo'nun kurucusu Fatih Kur'an'la birlikteydik. Bir başka sohbette tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.